Çabuk ol, acele et. Merhaba dostlarım. Yeni bir filmde tekrar sizlerleyim. Halloween, slasher film türünün en ikonik örneklerinden biri olarak kabul edilir ve korku sinemasında çığır açmıştır. John Carpenter tarafından yönetilen bu filmde Michael Myers adlı seri katilin 15 yıl sonra kaçıp Haddonfield kasabasına geri dönerek Cadılar Bayramı gecesinde dehşet saçması konu edilir. Jamie Lee Curtis karakterinin de tanıtıldığı bu film birçok devam filmine ve yeniden çevrime ilham vermiştir. Gelin şimdi bu kült bir efsane haline gelmiş film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş bakalım. Bilinmeyenlerin olduğu odaya giriş yapalım. Önden buyur, korkmana hiç gerek yok. Michael'ı kilitli demir parmaklıkların arkasında tesisat borularına sıkıca bağladım. Hazırsan anlatmaya başlıyorum. Halloween yalnızca $300.000 bir bütçeyle çekildi. Bu düşük bütçeyle bağımsız bir film olarak çekilen Halloween, $47 milyon üzerinde gişe hasılatı elde etti ve bağımsız sinemanın en başarılı örneklerinden biri haline geldi. Bu başarı daha sonra birçok slasher filmine ilham kaynağı oldu. Filmin ünlü açılış sahnesi Michael'ın çocukken ablasını öldürdüğü bölümdü ve tek bir uzun çekim olarak planlanmıştı. Bu sahne oldukça karmaşıktı. Çünkü kesintisiz bir çekim yapılması gerekiyordu. Düşük bütçeli bir film olduğu için ekip açılış sahnesini yalnızca bir günde çekmeyi başardı. Bu sahne slasher türünde uzun tek çekimlerin nasıl gerilim yaratabileceğini gösteren örneklerden biri olarak kaldı. Filmin yönetmeni John Carpenter aynı zamanda filmin ikonik müziğini de besteledi. Carpenter'ın kendine has tarzıyla yarattığı bu basit ama ürkütücü müzik filmi unutulmaz kılan en önemli unsurlardan biridir. Film bütçesi düşük olduğu için Carpenter müzikten sorumlu bir ekip tutmamış ve kendisi bu görevi üstlenmişti. Michael Myers birçok filmde olduğu gibi burada da motivasyon ya da intikam için değil, daha çok bir mutlak kötülük temsili olarak insanları öldürmektedir. Bu yönüyle izleyiciye karakterin psikolojisine dair ipuçları verilmeden neredeyse sebepsiz bir canavarlık sergilemektedir. Filmde Myers'ın geçmişi ya da içsel bir hikayesi verilmemesi onu korkutucu yapan en önemli etkenlerden biridir. John Carpenter, Halloween filmi için sadece $10.000 gibi düşük bir ücret aldı ve bunun karşılığında hem filmi yönetti, hem senaryoyu yazdı, hem de müziğini besteledi. Bu günümüzdeki film yönetmenlerine kıyasla oldukça düşük bir rakam olsa da Carpenter filmi yaparken yaratıcı kontrolü elinde bulundurmak istiyordu. Bu karar ona korku türünde uzun sürecek bir ün kazandırdı. Jamie Lee Curtis Halloween ile ilk film rolünü aldı. Curtis'in annesi Janet Leigh Psycho filminde oynamıştı. Filmin yapımcıları o filmde ikonik rolü nedeniyle Jamie Lee Curtis'i filmde oynatmayı tercih etti. Bu film için mükemmel bir reklam fırsatı sağladı ve korku türündeki mirası Curtis'e devretmiş oldu. Carpenter, Alfred Hitchcock'un Psycho filmine hayranlık duyuyordu. Bu sebeple Jamie Lee Curtis'i oynatarak Hitchcock'a bir saygı duruşunda bulunmuş oldu. Ayrıca filmin doktor karakteri Dr. Loomis'in adı da Psycho'da Mario'nun sevgilisi olan Sam Loomis'ten esinlenmiştir. Jamie Lee Curtis'in hayat verdiği Laurie Strode karakteri aslında ilk olarak başka oyunculara teklif edilmişti.
Ancak Laurie Strode rolü sonunda kendisine verildi. Jamie Lee Curtis bu filmdeki performansıyla korku filmlerinin çığlık kraliçesi unvanını aldı ve Halloween serisi boyunca karakteri canlandırmaya devam etti. Düşük bütçeden dolayı Laurie Strode karakterinin kıyafetleri bir ikinci el mağazasından alındı. Jamie Lee Curtis'in sade ve sıradan bir genç gibi görünmesi, karakterin masumiyetini ve sıradanlığını vurgulamak için özellikle tercih edildi. Bu doğal görünüm Laurie karakterinin izleyiciye daha samimi ve tanıdık gelmesini sağladı. Filmin başındaki senaryo taslaklarında filmin adı The Baby Sister Murders olarak geçiyordu. Ancak yapımcı Irvin Yablans'ın önerisiyle filmin adı Halloween olarak değiştirildi. Bu isim değişikliği filme daha geniş bir izleyici kitlesi kazandırdı ve Cadılar Bayramı gecesi yaşanan dehşetin altını çizdi. Pek çok kişi Halloween'ın oldukça kanlı bir film olduğunu düşünse de aslında filmde neredeyse hiç kan kullanılmadı. Carpenter kanlı sahnelere fazla yer vermeden tamamen atmosfer ve gerilim üzerinden bir korku yaratmak istedi. Bu da filmi diğer slasher filmlerinden ayıran bir özellik olarak kaldı. Kanlı sahneler yerine film daha çok korku atmosferi ve gerilim yaratma üzerine kurulmuştu. Carpenter, düşük bütçe ve sansür endişeleri nedeniyle kan yerine kamera açıları ve müzikle izleyicide korku hissi yaratmayı başardı. Halloween bu özelliğiyle de diğer korku filmlerinden ayrışmaktadır. Bütçe düşük olduğu için filmde set ve mekanlarda büyük tasarruflar yapıldı. Örneğin sonbahar havası yaratmak için yapraklar boyandı ve set boyunca tekrar kullanıldı. Çekimler aslında bahar ayında yapılmasına rağmen yapraklar ve hava şartları sonbahar havası vermek için özel olarak düzenlendi. Carpenter, Michael'ın maskesinin ardındaki gözlerin hiçbir zaman gösterilmemesi gerektiğini düşünüyordu. Myers'ın gözlerinin sürekli gölgelenmiş olması onun şeytani ve boş olduğunu yansıtmak için tasarlandı. İzleyici maskenin ardında ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak görmemekte ve bu da onu daha ürkütücü yapmaktadır. Michael Myers'ın maskesi aslında bir Star Trek maskesiydi. William Shatner'ın yüzünü temsil eden bir Kaptan Kirk maskesi kullanıldı. Maskeyi daha ürkütücü hale getirmek için beyaza boyandı. Göz delikleri genişletildi ve yüz hatları değiştirilerek soğuk, cansız bir görünüm kazandırıldı. Shatner bu detayı öğrendiğinde oldukça şaşırmıştı. Düşük bütçeye rağmen film ekibi Michael Myers karakterine ikonik bir görünüm kazandırmayı başarmıştı. Beyaz maskeye ek olarak Myers karakterine koyu renk bir tulum giydirildi. Tulum yerel bir iş kıyafetleri mağazasından oldukça düşük bir fiyata alınmıştı. Bu basit kostüm Myers'ın etkileyici ve tanınır bir görünüme kavuşmasını sağladı. Michael Myers karakterini tek bir aktör oynamamıştı. Nick Castle film boyunca Myers'ı canlandıran ana oyuncuydu. Ancak birkaç sahnede başka oyuncular da karakteri oynamıştı. Örneğin Michael'ın maskesiz göründüğü kısa bir sahnede Tony Moore'un yer almaktadır. Myers karakteri film boyunca hiç konuşmamaktaydı ve yüzünde duygusal bir ifade yoktu. Bu onu adeta insanlık dışı ve gizemli bir varlık haline getirmekteydi. Carpenter, Myers'ın hiçbir insani özellik taşımamasının izleyiciyi daha fazla korkutacağını düşünmüştü. Bu yönüyle Michael sadece bir insan değil, adeta bir doğaüstü güç gibi betimlenmektedir. Filmde Michael Myers'ın adı senaryoda genellikle The Shape olarak geçer. Carpenter, Michael Myers'ı bu şekilde adlandırarak ona şekilsiz bir kötülük anlamı yüklemek istemiştir. Bu da onun sıradan bir katilden daha fazlası olduğunu ve her an her yerde olabileceğini vurgulamaktadır.
Michael Myers'ın kurbanlarına yaklaşırken sergilediği yavaşlık ve soğukkanlılık filmin gerilimini arttırmaktadır. Bu yavaşlık onun kurbanları üzerinde bir güç gösterisi olarak düşünülebilir. O her zaman kurbanlarına yavaş yavaş yaklaşıyor ve bir şekilde onlardan hep bir adım önde oluyor. Bu da onu daha korkutucu bir figür haline getiriyor. Michael Myers'ın nefes alma sesi filmin gerilim dozunu arttırmak için özellikle kullanıldı. Maskenin altından gelen bu derin nefes sesi filmin birçok sahnesinde arka planda hissedilir ve izleyiciye Myers'ın her an izlediği hissini verir. Bu sesi aslında Nick Castle'ın kendisi canlandırdı ve bu filme benzersiz bir dokunuş kattı. Işıklandırma filmin atmosferini oluşturmak için en önemli unsurlardan biriydi. Özellikle karanlık ve gölgeli sahnelerde Michael'ın yüzünün sadece bir kısmının göründüğü anlar yaratıldı. John Carpenter ve görüntü yönetmeni Dean Cundey düşük bütçeyi avantaja çevirerek filmde dramatik bir ışıklandırma kullandılar. Bu teknik Michael'ın tehditkar ve ürkütücü doğasını güçlendirdi. Donald Pleasence filmdeki Doktor Loomis rolünü üstlenen en deneyimli oyuncuydu ve düşük bütçeye rağmen yüksek bir ücret talep etti. Carpenter oyuncunun performansının filme büyük katkı sağlayacağını düşündüğü için bu ücreti kabul etti. Doktor Loomis karakteri Michael Myers'ın şeytani doğasını açıklayan en önemli figürdü. Filmdeki Haddonfield kasabası aslında New Jersey'de bulunan bir yerin hayali bir versiyonudur. Carpenter senaryoya gerçek bir kasaba havası katmak istedi. Ancak çekimler Los Angeles, Kaliforniya'da yapıldı. Haddonfield'ın yaratılması kasabanın her yerde olabilen bir korkuyu temsil etmesine de katkıda bulundu. İlginç bir şekilde Haddonfield kasabası aslında Cadılar Bayramı ile bağlantılı herhangi bir etkinlik düzenlememekteydi. Carpenter bu ironiyi kasabanın huzurlu atmosferine bir zıtlık olarak gördü. Michael Myers'ın bu yasağın olduğu kasabada bir Cadılar Bayramı gecesi dehşet saçması hikayeye ayrıca bir vurgu katkı. Film düşük bütçeli olduğu için test gösterimleri asla yapılmadı. Test gösterimleri genellikle filmin son düzenlemelerinde izleyici geri bildirimlerine göre değişiklik yapılmasını sağlarken Halloween'da bu adım atlandı. Ancak film yine de büyük bir başarı yakalayarak Carpenter'ın riskli kararını haklı çıkardı. Filmin yazarı ve yönetmeni John Carpenter ile yapımcısı Debra Hill film süresince bir ilişki içerisindeydiler. Hill, Laurie karakterini ve diğer genç kız karakterlerini yazarken kendi gençlik deneyimlerinden esinlendi. Bu da filme özgün bir dokunuş kattı ve karakterlerin doğal, samimi bir şekilde yazılmasına yardımcı oldu. Filmin sonunda Michael'ın vurulmasına ve pencereden düşmesine rağmen kaybolmuş olduğunu görürüz. Bu onun ölümsüz ya da doğaüstü bir varlık olduğu hissini uyandırır ve seyirciye kalıcı bir korku bırakır. John Carpenter bu belirsiz sonla izleyicilere asla bitmeyen bir korku yaratmayı başarmıştır. Bu final filmin devam filmleri için de zemin hazırlamıştır. Peki bu filme konu olan olayların gerçek hayatla bir ilişkisi var mı? Gelin ona bir bakalım. John Carpenter'ın Halloween filmindeki Michael Myers karakterine ilham veren olay, üniversite yıllarında yaptığı bir psikiyatri hastanesi ziyareti sırasında yaşadığı ürkütücü bir deneyim olarak karşımıza çıkıyor. Carpenter bu ziyareti sırasında kendisine gösterilen bir çocukla ilgili çok etkileyici bir karşılaşma yaşadı ve bu çocuk Michael Myers karakterinin yaratılmasında önemli bir rol oynadı. Carpenter'ın anlattığına göre üniversite öğrencisiyken bir dersinin konusu kapsamında psikiyatri hastanesini ziyaret etmişti. Bu ziyaret sırasında doktorlar ona bir çocuğu gösterdi. Çocuğun gözleri Carpenter'ın deyimiyle
tamamen boş ve karanlıktı. İçinde hiçbir duygu, empati veya insanlık belirtisi yoktu. Bu bakışlar Carpenter'da çok derin bir etki bıraktı. Çocuğun gözleri onun içindeki tehlikeli, adeta şeytani bir doğanın yansıması gibiydi. Doktorlar Carpenter'a bu çocuğun çok tehlikeli bir birey olduğunu ve normal sosyal ilişkiler kuramadığını anlattılar. Çocuğun hiçbir empati veya vicdan duygusu taşımadığı, insanları incitme ve onlara zarar verme isteği taşıdığı belirtilmişti. Carpenter çocuğun bu gözlerindeki boşluk ve insanlık dışı ifade karşısında kendini rahatsız hissettiğini söylemiştir. Bu çocuk Carpenter için şeytani bir varlığı temsil ediyordu. Sanki bir insan değil, duygusuz ve amaçsız bir kötü güçtü. Carpenter bu hastanede yaşadığı deneyimden sonra saf kötülüğün ve tamamen empati yoksunu bir varlığın nasıl olabileceğini daha iyi anlamış oldu. Bu deneyim Halloween filminde Michael Myers karakterini oluştururken ona ilham verdi. Michael karakteri bu çocuğun gözlerindeki boşluk ve duygusuzluk ile tasvir edildi. Filmde Doktor Loomis Michael'ı şeytan olarak nitelendirirken bu ilham büyük rol oynadı. Loomis, Michael'ın gözlerini siyah, duygusuz gözler olarak tarif ederken aslında Carpenter'ın hastanede gördüğü o çocuğu tarif ediyordu. Carpenter, Michael Myers'ın hikayesini oluştururken bu çocuğun şeytani doğasını bir maske ile gizlemiş gibi tasarladı. Michael'ın maskesi izleyicinin onun gözlerine veya yüz ifadelerine ulaşmamasını sağladı. Böylece izleyici için tamamen bilinmez ve korkutucu bir varlık haline getirildi. Bu şekilde Carpenter, Michael Myers karakterini tamamen saf kötülüğün temsilcisi olarak tasarladı. Tıpkı o hastanede gördüğü çocuk gibi. Carpenter, saf kötülüğün insanlaştırılmamış bir versiyonunu yaratmak için o deneyimi kullandı. Michael Myers bu nedenle motive edilmesi veya anlamlandırılması zor bir karakter oldu. Onu durduran hiçbir şey yoktu. Acıma, pişmanlık ya da herhangi bir insani duygudan yoksundu. Carpenter bu deneyimin kendisinde bıraktığı derin etkiyi Michael Myers karakterine yansıtarak izleyicinin gözünde unutulmaz bir şeytani figür yarattı. Bu gerçek olay Carpenter'ın korku ve gerilim türünde daha sonraki çalışmalarında da etkisini sürdürdü. O hastanede yaşadığı bu deneyim onun korku sinemasında saf kötülük kavramını ele alış şeklini kalıcı olarak şekillendirmiş oldu. İşte böyle dostlar. Böylelikle yıllarca sürecek ikonik bir korku klasiği doğmuş oldu. Benim de favorilerimden biri olan bu karakterin videosunu yapmak, bilinmeyen yönlerini araştırıp sizlere sunmak ayrı bir zevk verdi. Videoyu beğenmeyi ve katıl butonundan bana ufak da olsa destek olarak kanalın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.